Barbie villası diye geçiyor. Ben de ilk defa böyle bir yerde kaldım. En güzel yanı da işte burası. Dünyanın kaç yerinde böyle yokuştan denize doğru kavuşarak iniyorsunuz. İlk gördüğüm anda en çok hadi canım dediğim odayı hadi gelin size göstereyim. Hani turkuaz denince ilk akla gelen yeri görüyorsunuz zaten. Ve hanımlar beyler karşınızda dünyaca ünlü Kaputaş plajı. Bakın videoyu sonuna kadar izlediğinizde bence dünyanın en güzel 10 arabayla gidilecek deniz manzarası olan yerini görecek. Aynı zamanda da ya bu kalkan neymiş hiç de haberimiz yokmuş diyeceksiniz. Sizlere iyi seyirler, bize de güzel bir kalkan gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun çok uzun süre sonra çekmeye başladığım Türkiye ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi gidiyordur. Bizi biliyorsunuz malum nişanda, düğünde, evlilikte derken bayağı koşturmalı geçti. 100 küsür günde Asya'yı gezmiştik. Size gittik Pakistan'ından, Tayland'ından, Malezya'sından, Vietnam'ından, Brunei'sinden, Filipinler ve Hong Kong derken Türkiye'ye döndüğümüz günden itibaren bütün yaşadıklarımızla anlatıp hem gezilerimizi hem de hayatımızdaki bu değişimin parçalarını aktarmıştık Burçin Hanım'la beraber. O da şu an arka planda zaten çekiyor. Birazdan onu da görürsünüz nur cemalinde. Güzel günler yaşıyoruz. Yaz da geliyor. İçimiz pırıl pırıl enerji dolu. Sizlere de bu Fethiye'deki yaşamımızdaki çektiğimiz bu işte düğün telaşından sonra kendimize verdiğimiz küçük molada Fethiye'ye çok yakın konumda Kaş'la Fethiye arasında bulunan Kalkan'a geldiğimiz tatili anlatmak istiyorum. Türklerin en çok tercih etmiş olduğu yaz tatili coğrafyası genelde Didim'den Antalya'ya kadar olan köşedir. Ve burası hem Ege'nin hem de Akdeniz'in buluştuğu yerdir. Ben doğma büyüme Fethiye'liyim. Burçin doğma büyüme buralı, Kaş Kalkan taraflı. O yüzden sizlere bence pek de göz ardı ettiğinizi düşündüğümüz bu güzel coğrafyayı aslında hem kendimiz dinlenerek hem de sizlere gezi rehberi çıkararak anlatmak bizler için boynumuzun borcu oldu tabiri caizse. Harika bir yerde kalıyoruz. Bakın videoyu sonuna kadar izlediğinizde bence dünyanın en güzel 10 arabayla gidilecek deniz manzarası olan yerini görecek. Aynı zamanda da ya bu kalkan neymiş hiç de haberimiz yokmuş diyeceksiniz. Daha çok İngilizlerin tercih ettiği, biz Türklerin pek de uğramadığı bir güzel yeri izleteceğim sizlere. Kaputaş plajını da göstereceğim, tarihini de anlatacağım. Harika yerlerde de konaklayacağız. O yüzden dünya turumuzun bu birkaç bölüm yapmayı planladığım Türkiye ayağında sizlere bu güzel tecrübeyi anlatacağım. Detayları da açıklamaya bırakırım. Yaz gelirken sizler de oradan bakıp referans alıp planlar yaparsınız. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar sizlere iyi seyirler, bize de güzel bir kalkan gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Dünyada 115 farklı ülkeyi gösterdim sizlere ve hep dediğim şey neydi? Türkiye cennet. Kıymetini bilmiyoruz. Keşke daha iyiye gitse, her şey daha iyi olsa diyordum. O yüzden yıllar sonra böyle şu manzaraya baktığımda hissettiğim şey bu ne ya? Biz böyle bir yerde mi yaşıyoruz? Sadece bu bölgemiz değil, memleketin her yerinde güzellikler var. Evet biliyorum ama içinde olduğunuz zaman hayran oluyorsunuz canlı canlı gördüğünüzde. Fethiye'den yaklaşık 1 saatlik yolculukla Kalkan'a ulaştık. Böyle bir yerde kalacağız. Arkadaşlarımız ağırlayacaklar bizleri. Burası havuz kısmı. Gelin bir göstereyim sizlere. Öyle hani küçük bir havuz değil burası. Bayağı devasa bir havuz yapmışlar. Bu villanın da ilginç olan konsepti şu ki bunu az önce Instagram bir hayalin peşinde hesabında da paylaştım. Oradan bakarsınız. Pembe konsepte. Barbie villası diye geçiyor. Ben de ilk defa böyle bir yerde kaldım. Şimdi yaz gelirken bizler böyle daha aile olarak ya da çift olarak tatil yapan Türkler özellikle böyle villaları çok seviyoruz. Çünkü yeme içme masrafın daha azalıyor. 2-3 aile gelip böyle tatil yapabiliyorsun. Biraz daha bütçeyi kısıyorsun. O yüzden birazcık daha son yıllarda popüler oldu. Biz de burada 3 gün zaten kafa dinlemeye geldik. Gelmişken dedik bir bölümde yapalım. Hem Kalkan'ın tanıtımı olsun hem de sizlere rehber olsun dedik. Baksana burası güneşlendiğin yer. Havuzun içerisinde istersen. Burası Pamuk Prenses. Özledin mi video çekmeyi? Evet.
Bayağı zaman oldu değil mi? Biraz özledim ama tabii ki yorgunuz. Çok Yorgun. yorgunuz. Yorgunuz. O yüzden bizim bundan sonra daha balayı planları falan var. Onları da sizlere paylaşacağız zaten. Videoyu çekerken ikimiz de şeyi hissettik. Ya hani ne konuşuyorduk, nasıl çekiyorduk? Mikrofon çalışıyor mu falan. Onun biraz heyecanı oluyor. O yüzden sürçülisan edersek affola. Hatta Deniz az önce şey söyledi. Şu kameraya elime alınca Çenem düşüyor. çenem düşüveriyor. Alana kadar zor. Sonra açılmaya başlıyor. O yüzden bizim de uzun süre sonra yaptığımız ilk bölümler olacak bunlar dostlarım. O yüzden bakar mısınız şuranın güzelliğine? Böyle bir yerde kalıyoruz. Sırasıyla hepsini anlatacağım. Özellikle şu odaya birazdan bayılacaksınız ama Kalkan dediğimiz yer aslında böyle villalarıyla ünlenmiş. Bütün yamaçlara böyle villaları kurmuşlar. Aşağıda da masmavi denizi görebileceğiniz, şöyle bir tarafta da maki bitki örtüsünü görebileceğiniz, genelde de şehirleşmenin şu taraflarda olduğu bir yerdir. Kaş'a giderken uğrarsınız zaten. Sonuna kadar izlediğinde hayran olacaksın. Burası da jacuzzi kısmı. Baksana ortamın güzelliğine. Aslında ben bundan yıllar önce size buraları anlatırken bu kadar çok villa konsepti yoktu. Özellikle pandemiden sonra çok yaygınlaşmaya başladı ve böyle villayı tuttuğunuz zaman işte oturup keyif yapabileceğiniz alanları da düşünüyorlar. Şurada mangalınızı yapabileceğiniz bir bölüm de var. Daha çok böyle deniz, kum, güneş, havuz, işte bir yandan mangallar, pissin tatili oluyor. Ama daha önce hiç görmediğim bu konseptin en ilginç yanı iç dizaynı oldu. Çünkü baştan aşağı yani mutfak eşyasına kadar pembeyle bezenmiş resmen villanın içerisi. Gel Burç, şuraya bakar mısınız ya? Sanki hani Barbie film setinin içerisinde gibi hissediyorsunuz. Yani bunları, bu detayları nasıl düşünmüşler? Böyle kocaman bir mutfak sizi karşılıyor. Şurada yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Ya mesela bu Simek markasının pembe modellerini nereden buldunuz? Ya da işte duvarlara kadar her şey pembe nasıl tasarladınız? Perdeler keza öyle. O yüzden bu öyle çok ilginç, konseptli bir yerde kalıyoruz ve şu kısmı rüya gibi. Bakar mısınız? Yani belki 10 metre yüksekliğinde bir oturma alanının üst kısmını görüyorsunuz. Çok ferah, çok havadar. Karşıdaki manzara zaten her şeyi de anlatıyor. Burası da yine pembe konseptli koltukların olduğu bir yerde. Bildiğim kadarıyla burası zaten 4+1 villa. O yüzden 8-10 kişi çok rahat kalabiliyorsunuz. Peki buraya kadar her şeyi anlattım. Siz nasıl kalacaksınız? Merak ediyorsanız bizim Fethiyeli kardeşimiz Ömer var. Senin villan web sitesinin de ismi. Ben onun hem web sitesini hem de Instagram'ını açıklamaya bırakırım. Kaş'tır, Antalya'dır, işte Fethiye'dir, Kalkan'dır. Buralarda böyle bir dünya konsept her bütçeye uygun da villalar kiralıyorlar. Kaç yıllık arkadaşım, can dostumdur. O zaten bizi ağırlıyor. Böyle düğün hediyesi, bir dinlenme hediyesi olsun diye bir güzellik yapmıştı. Ben de gelmişken hani çok hoşuma gittiği için sizlere videosunu yapıyorum. Ömer'in ben hesabını bırakırım açıklamaya. Oradan bakarsınız, selamımı söyleyin. İndirim de yapar. Yapmazsa yazın bana. Burası da diyelim canın mı sıkıldı? Böyle oturacaksın. Mis gibi kitabını okuyacağın, dinleneceğin alan. Ve hiçbir şekilde ne malzemeden ne de alandan kaçmışlar. Çünkü genelde bir villaya gidersiniz dostlar. Hani ben kaç yıldır bu işleri yapıyorum. Kaç tane villa gördüm. Böyle bir havuz yok çoğu yerde. Yani o kadar küçük havuz koyarlar ki atladığınızda direkt hemen çıkarsınız. Burada resmen büyük bir otelin mesela havuzu gibi havuz yapmışlar. Manzarayı da zaten söylemiyorum bile. Geldin. Burası kapının o hol kısmı, giriş kısmı. Zaten buradan itibaren bütün o pembenin coşkusu sizi karşılıyor. Tek tek böyle odaları falan göstermeyeceğim ya da tuvalete kadar göstermeyeceğim ama genel tasarımı bu. Kapıdan da anlayacağınız üzere. Burada mesela bir tane daha aşağıda oda var. 2 kişilik yine kalabiliyorsunuz ve hepsi de manzaralı. Bu kaldığımız yerde hiç manzarasız bir oda yoktu. Valla bu villanın ismini bilmiyorum. Gerekirse sorar öğrenirim, açıklamaya bırakırım. Ama mesela bu Barbie konsepti, bir başkası limon konseptli oluyor, bir başkası deniz konseptli oluyor. O yüzden envai çeşit farklı farklı villalar var. Benim ilk gördüğüm anda en çok hadi canım dediğim odayı hadi gelin size göstereyim. Böyle yerleri tanıtmayı çok seviyorum. Şimdi bundan sonraki bölümlerde bildirimleri açın. Çünkü Burçin nereye gidiyoruz? Ay söylemem, düğümü bozulmasın. Rüyalar alemi diyelim. Benim söyleme merak etsinler. Bildirimleri açın dostlar. Siz de heyecanlanın biraz. O kadar güzel bir yere götüreceğim ki sizi bayılacaksınız yani. Sonuna kadar izlerken heyecanlanacağınız yerler olacak. Büyüsünü bozmayalım. O yüzden bildirimleri açtığınızda göreceksiniz. Bu üst kattaki odayı göstereceğim ama önce sizi şöyle bir yine oturma alanı,
Yani pembe perdesinden pembe oturma grubuna kadar her şeyi düşünmüşler. Ve işte en güzel yere hoş geldiniz. Burası Barbie'nin odası. Bakar mısınız ya? Burada birazcık hani böyle balayı konsepti de var. Yani şöyle baksana, pembeli membeli tülleri koymuşlar. Şurada en güzel yanını size göstermek istiyorum. Buraya geldin. En güzel yanı da işte burası. Şöyle küvete giriyorsunuz ve harika bir Akdeniz manzarasını izliyorsunuz. Evet Burçin Hanım, ne diyorsunuz? Beğendin mi? Rüyalar aleminde gibi hissettiriyor değil mi? Çok güzel düşünmemişler mi ama? Yani sıradan hani villa var dersin de burası sanki böyle prodüksiyon gibi. Çok Normalde çalışılmış. ben çok böyle pembe pembe olsa hani insan şey der belli bir aşamadan İrite sonra. eder mi? Ay yeter artık der ama burada göze batmıyor garip bir şekilde. Yapan çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Resmen yani çok düşünmüşler. Hiç de böyle insanı nefret ettirmiyor pembeden. Burası da böyle bir odaydı. Bak şurayı da göstereyim. Çünkü orası da çok farklı. Hadi gelin. Bakın mesela burada da özellikle çocuklarınız varsa 2 farklı yatak arıyorsanız şöyle bir odası da var. Ama diyelim böyle 2 aile geldiniz. Burası da diğer çiftin odası olabiliyor. Birazcık daha yuvarlak konseptli bir yatak koymuşlar buraya. Hani bundaki tasarım birazcık daha morumsu. Yine burada da bakın küveti var. Şöyle balkona çıktığınızdaysa sizi böyle bir manzara karşılıyor. Güzel görünüyor. Yaz da artık buralara gelmeye başladı. Buradaki denizi görüyor musunuz dostlar? İşte aslında Kalkan'ın koyları da bunlar. Şu merkezden kalkan günlük böyle özel tekneler, karmaşık teknelerle de isterseniz böyle koylar turu yapabiliyorsunuz. Fethiye veya Patara diye bu kum tepelerinin olduğu ünlü yer vardır. Buranın sağında kalıyor. Buradan şöyle sola döndüğümüzde şu yoldan da zaten Kalkan'dan Kaş'a doğru gidiyorsunuz. Zaten inşallah videonun sonuna doğru izlerken göreceksiniz. Biz de o tarafa doğru yolculuk yapıyor olacağız. O yolu çok severim. Sizlere de gösteririm. Villa çok güzeldi. Dediğim gibi ben detayları açıklamaya bırakırım. Şimdi markete gidip alışveriş yapalım. Çünkü bugün burada hem kalacağız, hem yiyeceğiz, içeceğiz, hem de aynı zamanda bu videonun içerisinde hep beraber Kalkan'ı gezeceğiz. Sen aylarca Filipinler'de orada burada tricycle'lar, tuktuklar gez. Gel şimdi arabaya binince farklı hisset. Çok uzun zaman sonra araba sürdük mesela Türkiye'ye döndüğümüzde. İnsan ilk başta böyle anlayamıyor. Düşünsene 100 gün, 120 gün boyunca hiç arabayla işimiz dahi olmadı. Hani direksiyona bir oturduğum zaman bile ben çok farklı hissettim. Şimdi Kalkan'a geldiğimde de bunu niye söylüyorum? Birazdan yolları görünce inanamayacaksınız. Aynı Bodrum civarı gibi o kadar böyle yamaçlara kurulmuş bir bölge ki burası. Her yer villa. Hal böyle olunca da bir yerden bir yere giderken hep böyle yokuştan düşecekmiş gibi hissediyorsunuz. Şimdi markete giderken sizlere de o yolu göstermek istiyorum. Şuraya bak. Kendini bıraksan direkt denizdesin. Bütün işte Kalkan'ın yolları ne yazık ki böyle, yapacak bir şey yok. Tabiatı böyle çünkü. Direkt dağların eteğindeyiz. Yollar bile çok zor yapılıyor buralara. Ama manzaralar her şeye değiyor. Bu kadar dik herhalde Rize'de, Artvin'de falan yaylalara çıkarken görmüştüm. Şu an herhalde bir 70 derece açıyla yukarıya çıkıyoruz. Sanki böyle arkaya devrilecekmişsin gibi hissediyor insan. İşte her manzaranın bir bedeli var. Buranın da böyle. Şimdi markete gidiyoruz. Uzun zamandır Türkiye market fiyatları. Her ülkeye yaptım, şimdi Türkiye'ye yapayım mı? Yapmayacağım. Hepiniz 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Ama Kalkan'ın merkezinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Tabii ki burası birazcık turistik yer olduğu için ve daha çok İngilizlerin de rağbet ettiği bir yer olduğu için bir tık pahalı olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Valla alışverişi yaptık ama
gidip de hani öyle tek tek fiyatları göstermeye gerek yok. Artık herkes fiyatlara aşina ama hani dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Et Türkiye'de niye bu kadar pahalanmış? Yani 1 kilo et 1500. Arkadaşlar 30 euro ya 1 kilo et. Yorumu siz yazın. Bence dünya standartlarının çok üstünde. Şöyle bir şeyler aldık. Akşam mangalı yakarız. O kadar güzel bir bahçemiz varsa keyfini sürmek lazım. Yaz gelmiş, kavun sezonu. Japonya'da en değerli olan şey, hatta birçok Asya ülkesinde ondan falan aldık. Böyle işte meyvedir, sebzedir, mangallıktır bir şeydir. Bu villada bugün takılacağız. Bugünkü gezide sizi çok fazla gezdirmeyeceğim. Çünkü biz de buraya geç bir giriş yaptık. Villalara genelde 2-3 civarı giriş yapıyorsunuz. O yüzden biraz villanın keyfini çıkartacağız. Bizim için ertesi gün yani videonun devamında sizler için bu bölgeyi birlikte gezeceğiz. Adalarını, işte Kalkan'ın merkezini, akşamını falan da gösteririm. Şimdi birazdan mangalı yakarız. Şöyle gün batımının keyfini çıkartarak artık bu yaz akşamında sizlere bu villadaki tecrübemi de gösteririm. Gerçekten rüya gibi yerlerdeyiz. Drone'u da uçurdum az önce. Mavisi ayrı, yeşili ayrı, manzaraları ayrı. Tarihi güzellikleri de zaten şahanedir buranın. O yüzden ben her seferinde geldiğimde hayran oluyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hatta yazın bakalım yorumlarınızı. Eğer böyle bu coğrafyadan çekmemizi istediğiniz videolar varsa onları da belki bu yaz sizler için çekerim, hazırlarım. Hadi bakalım biz yavaştan yemek yiyelim. Afiyet olsun. Bir teras keyfi başlasın. Dünyanın nerelerindeyken hep size şey diyordum ya. Ya işte memlekette olacaksın. Açacaksın böyle güzel müzikleri. Akşamüstü böyle gün batarken yakacaksın mangalı. Mis gibi yaz havası diyordum. İşte şimdi o gerçek oluyor. Böyle villanın keyfini sürerek şöyle bir masamızı kurduk. Mis gibi de bir yandan hava esiyor. Şöyle meyveleri yaptık. Sebzeleri hazırladık. Tabaklar hazır. Şefimiz çalışıyor. Ne durumda köz? Oo canavar. Gayet iyiyiz. Özledin mi böyle ortamları? Pembe villaya, pembe pijama. Pembe oldu. kombin. Kapağımız da pembe. Özlediğimiz şeyler değil mi? Hatırlıyorum El Nido'da falan Filipinler'de hasta olmuş. Ya düşünüyorum da böyle biz nerelere gittik, size neler gösterdik. Ta 10.000 kilometreden dön memleketine. Şimdi mesela bu hayal gibi kareyi yaşıyorsun. Ya aslında siz bizim noodle'la beslendiğimiz günleri de gördünüz. En iyi otelleri de gördünüz. Sıradan kaldığımız Tayland'daki tesisleri de gördünüz. Tamamen aslında yaşamımızdaki bir tecrübeleri şahitlik ediyor yüz binlerce insan. O yüzden iyi ki sizler de varsınız. İyi ki sizlere de rehber oluyoruz. En azından öyle düşünüyoruz. Çünkü bizim vermiş olduğumuz önerilerle birçok insan uçak bileti alıp dünyanın dört bir yanını keşfediyor. Biz de artık çift olurken bütün anlarımızı da sizle paylaşmış olduk. İlginç geliyor ya bana şu an bu videoyu yapmak bile. Çok huzurlu da değil mi? Yani evet, çünkü gezerken daha evli değildik. Şimdi geldik, evlendik. Üstüne üstlük şimdi burada böyle mangal yakıyoruz. Bence çok farklı geliyor. Kim bilir belki ileride daha çok kişi oluruz. Kader. Bu arada şimdi yanlış Yani anlayacaklar. İleride. İleride yani, İleride evet. inşallah. Ama insanın en güzel şeyi bence dünyayı keşfederken bir ruh eşinin olup onunla beraber tecrübelerini yaşaması. O yüzden iyi ki varsın. Her şeye rağmen kavga Ben de. etsek, dövüşsek de, sevsek de, kızsak da beraber olmak çok güzel. O zaman şimdi mangala devam Devam ediyoruz. edelim. Biz şimdi böyle çok güzel bir yerde yemeğimizi yiyeceğiz. Sabah uyandığımızda sizi böyle inşallah hava fırtınalı görünüyor yarın. Çıkabilirsek deniz kısmında göstereceğim. Sabahtan itibaren hep beraber Kalkan'ı, Kaş'a doğru böyle bir güzelce hem tatilimizi yaparız hem de bu çok fazla bence bilinmeyen yerleri sizlere aktarırım. Sabah buradayız. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Sabah görüşürüz. Yani arkadaşlar nazara inanır mısınız bilmiyorum ama resmen övdüğüm yaşamıyor. Yıkıldı sabahtan beri ortalık. Öyle bir rüzgar vardı ki neredeyse drone'u düşürdüm. Sinyal minyal gitti. Allah'tan geri döndü. Yani bir şey yapamadık. Denize de gittik ama çok serin olduğu için yüzemedik. Böyle akşama kadar havuzun başında tabiri caizse pinekledik. Aslında biraz da bunun keyfini çıkarmak istedik. Şimdi bu fırtına akşamüstü gitmeye başlayacakmış. O yüzden nasıl 2-3 gün daha burada olduğumuz için gezeceğiz ama böyle şeyler olabiliyor. Birazdan Kalkan'ın merkezine götüreceğim sizleri. Orada güzel bir yemek yeriz. Çünkü dün burada keyfini çıkartıp yemeğimizi yemiştik. Çünkü Kalkan'ın merkezi de çok tatlı, Kaş gibi. Çok seveceksiniz siz de. Anlayacağınız bugün deniz işi yattı. Hadi bakalım
Merkeze gidelim inşallah şu rüzgar artık diner. Yani o kadar niyet ettik. Kalkan'a işte Akdeniz'e şöyle güzel bir desteğimiz olsun. Tanıtımını yapalım dedik. Ya bir yağmur yağmadığı kaldı. Gerçekten çok böyle rüzgarlı bir gün oldu. Ama olsun. Şimdi çok güzel bir akşamüstü saatlerinde benim en çok böyle bu coğrafyada gezmeyi sevdiğim kasabalarımızdan, şehirlerimizden bir tanesinin sokaklarını göstereceğim. Ve buranın en güzel yanı da bakın böyle her yer yokuş olmasına rağmen, tepe olmasına rağmen trafiğe kapalı sokaklardan gezerek dolaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda şehrin merkezinde de burada yüzebiliyorsun. Hadi gelin oraya doğru gidelim. Bir de az önce Instagram'da da paylaştım. Bir hayalin peşinde de takip edersiniz. Buranın yollarını paylaştım. Demre'ye kadar gidiyor. Hatta ne Demre'si, Olimpos'a kadar gidiyor. Bence Türkiye'nin en güzel yollarından bir tanesi de buralardan başlayan yollar. Aklınızda bulunsun. Hadi Burçin Hanım, biraz da sokakları gezelim. Bakın böyle cumbalı evleri falan da görebiliyorsunuz. Bu Alaçatı taraflarında da çok görürsünüz ya. İşte onun güzel örnekleri bu Kalkan bölgesinde de oluyor. Mesela bizim Fethiye'de bu kadar yok. Böyle sokaklarında dolaşabiliyorsunuz. Şimdi burayı daha çok İngilizler çok sever. Her şey İngilizcedir. Aslında ilk burada turizm de İngilizlerle başlamıştır. Son birkaç yıldır artık Türkler de çok gelmeye başlıyor. Ama gördüğünüz gibi gayet trafiğe kapalı, sakin bir yerden gidiyoruz. Burası Merhaba da... abi. Ne haber, nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi. Akşam geliyor musun? Açılmış mı? Açıldık abi. Sağ ol, kolay gelsin. Abi nerede? O da mı? Sezer mi? Aynen. Gelecek o da inşallah. Gelin buyurun abi. Eyvallah, inşallah. Görüşürüz. Burası da güzel bir mekandır. Noema bakın ismi de. Mesela buradaki mekanlar birçok tatil yerinden çok çok daha iyi. Neden biliyor musun Burçin? Tabii Burçin de Kalkan'da olduğu için bilir zaten. Çünkü daha nezih. Tipler var ya, turizm katili tipler. Burada yok mesela o. O yüzden Kalkan da çok daha kaliteli bir aslında turizm kitlesine hitap ediyor. Aklınızda bulunsun. Bak işte mis gibi yer. Trafiğe de kapalı olunca böyle ara sokaklarda kaybola kaybola geziyoruz. Ben iddia ediyorum birçoğunuz Kalkan'ı bence bilmiyordunuz. Hani Kaş falan çok biliniyor, Fethiye çok biliniyor ama inşallah Kalkan'a da geldiğinizde sizler de seversiniz. Böyle keyifli bir yerdir. Tabii yazın çok daha kalabalık olacak. Biz daha sezon başında geldik, o yüzden merhaba. Sakin bir dönemi. Hadi gel şöyle aşağı doğru gidelim. Böyle bak, Arnavut kaldırımı, taş sokaklar. Biraz Yunan havası da var burada. Binalara baktığınızda fark etmişsinizdir. Beyazlar, maviler de. Ha, Yunanistan da karşısı bu arada. Az sonra anlatacağım size. Yani buradan Fethiye'ye arabayla gitmek mi yoksa buradan yüzerek Yunan adalarına gitmek mi deseniz daha kolay Yunan adalarına gitmek. Öyle bir durum da var burada. Şeyleri, feribotları görmüştük ya. Evet, feribotlar da mesela sürekli vızı vızı çalışmaya başlamış. Kapı vizesi alarak gidebilirsiniz Yunanistan'a da. Schengen bu sene bayağı sıkıntı, aklınızda bulunsun. Çok güzelmiş bak şu binaların renkleri falan değil mi? Turkuaz. Adı da zaten Turkuaz'mış mekan. Allah var ya, dünyanın en iyi aslında turizm ülkelerinden biriyiz bak, en iyi. Yemesi, içmesi, başlarım Tayland'ına da Filipinlerine de. Gözünü sevdiğim memleketi. Merhaba, merhaba. İnsanlar sen geçerken yorum yapıyorlar ya. Biliyorum. Çok Fark ediyorum. O kadar çok büyümüş ki hesaplar. Evet. Yürüyemiyorum artık arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevmek, sevilmek çok güzel bir şey. Ama bazen o ilgiyi de hani göz ardı edince ayıp ediyormuşum gibi hissediyorum. Ama görüyorsunuz bak, videoya o kadar konsantreyim ki selamları aslında görmüyorum. Hakkınızı helal edin. Yoksa bu sizlere de rehberler çıkartıp takdir görmek şu meslekteki bence en keyifli şey. Şimdi plaj kısmına geldik. Orayı göstereceğim size. Pırıl pırıl bir plajı var buranın. Bakın dostlarım, şu havanın güzelliğine bakın. Yazın kokusu sizlere de ulaştı mı bilmiyorum ama böyle bak, akşamüstü olmuş, denizden gelmişsin. Böyle havluları da asmışsın balkona. Tam böyle akşamüstü saatlerinde artık yemek için plan yapıyorsun. Masalar da böyle hazır. Yani Akdeniz'in tuzu, iyotu gelmiştir şu an inşallah suratlarınıza, yüzlerinize. İşte Kalkan böyle bir yer aslında. Bu gördüklerinizin hepsi pansiyonlar, oteller, kiralık villalar. Şu sol taraftaki giden dağ da şuradan, işte buradan Kaputaş'a ve hatta oradan Kaş'a, hatta Antalya'ya kadar gidebiliyorsunuz kıyı bandından kilometrelerce. Ki yine söylüyorum, Türkiye'nin en iyi 10 bence yolundan bir tanesidir. Ve Kalkan'da da gördüğünüz şahane sıradan manzaralar da böyle işte.
Dünyanın kaç yerinde böyle yokuştan denize doğru kavuşarak iniyorsunuz. Ve masmavi bir ortamı var. Tabii şu an daha Mayıs'ın sonları olduğu için turizm tam anlamıyla başlamadı. Bakın burada normalde kırpırdayacak yer bulamayacaksınız. Yazın aklınızda bulunsun. Hatta çoğu planınızı da önceden yapın rezervasyonları. Burası da aslında halk plajıydı belediyenin. Çok da uygun olur buraya giriş. Öyle hani beach club'lara dünya para ödemeden de Kalkan'a tatil yapabiliyorsunuz çünkü. Ama şu an henüz kurulmamış. Lakin plaja da gelmişken size bir göstereyim hadi. Biz fırtınalı bir güne denk geldiğimiz için şansımıza şu an çok dalgalı ama özellikle sabah saatlerinde burada cam gibi bir deniz oluyor. Bu coğrafyada daha çok çakıl taşlarından plajlar görüyorsunuz. O yüzden bunun sebebi de daha çok böyle su altı kaynakları da var buralarda. Ondan dolayı zaten bu turkuaz rengi görürsünüz ki onu Kaputaş'ta size göstereceğim. İşte bu örneklerden bir tanesini de Kalkan'da geldiğinizde görebiliyorsunuz. Burası da çok güzel aslında normalde sakin de olur bir plajdır. Merhaba. Eyvallah. Sağ ol abi. Yok daha olmadı o kadar yok. 100. Evet. Selamlar. Teşekkür ederiz. Abi biz Türkiye'ye döndüğümüzden beri hani Burçin'de de hep bunu konuşuyoruz. Çok büyümüşüz. Dokunduğumuz yerde selam geliyor. Ve aleykümselam. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ama çok güzel bir şey daha göstereceğim. Dedim ya buranın sokakları da çok güzel. Ama aynı zamanda binalar da çok iyi. Gel. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? Dışarısının o ahşabı, pencerelerinin tasarımı, o evin tatlılığı, minnoşluğu muhteşem değil mi? Böyle evleri birazcık da şeyde de görürsünüz bu taraflarda, Akyaka taraflarında. Oraya da gitmenizi öneririm. Zaten hani benim blogumu okumuşsanız birhayalinpeşinde.com'u orada dünya kadar ben Türkiye'den de gezi yazıları yazdım. Böyle rotalarda çıkardım. Oradan bakabilirsiniz. Şu an mesela bakın Kalkan'da böyle keyifle sakin sakin geziyoruz. Aa, şu ev de çok güzelmiş. Hangisi? Bak şu solda. Ya evler falan da çok güzel, mimari de çok güzel. Şehrin içindeki yola bak. Aslında memlekette neler var da. Güzelce işte sen ben hep beraber bir sinerji yaratıp pazarlayıp turizmi canavar gibi yapmamız lazım. Beni başkan seçerseniz söz veriyorum turizmi uçuracağım. Harika değil mi? Su akıyor buradan. Gel gel. Gençler takip ediyormuş. Fotoğraf çekelim hadi gelmişken. Gel bakalım. Kimle çekeceğiz? Üçümüz birlikte. Allah açık video. Sizi çekiyoruz. Fotoğrafı kim çekecek? Bak. Ya bildirimleri açmamışsın. Abi daha yeni oldum. Ha tamam. Abi bakacağım YouTube'a. Kim takip ediyor? Sen mi takip ediyordun? Sen mi Abone biliyordun? değilim ama biliyorum. Oğlum madem biliyorsun niye abone olmuyorsun? Bilmiyorum abi. Diğer arkadaşlarım Gelsene buraya. madem izliyorsunuz niye abone olmuyorsunuz? Abone olun bildirimleri açın. Abi sen bir ara gene gelmişsin buraya. Geldim ben Bizim Fethiye'liyim. Bizim dükkana gitmişsin. Hangi dükkansın? Res Cafe. Öyle mi? Gitmişimdir. Selam söyle. İkinciyi giyemedim. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Siz abi görüşürüz. Aa, fotoğraf çekmedik. de. Telefon nerede lan? Benim getirsene gel. Çeksen hadi ya. Çeksene abi. Yaklaş. Hadi koca herif çek bakalım. Siz yörük müsünüz? Buralıyız abi. Biz de buralıyız. Fethiyeliyiz. Gençlere canımız feda ya. Aslanlarım fotoğraflarını da çektiler. Şimdi biz ne yapıyoruz Burçin? Bugün planımız ne? Ne anlatacağız insanlara? Boş boş geziyoruz. Artık hani gezmek bizim için de sıradan bir şey olmaya başladı. Çünkü alışmaya başladı bir beden de hani şey yapamıyorsun. Hani plan yapmak istemiyorsun. Bugün de biraz anı yaşayalım. Çünkü biz de tatile geldik buraya. Hani bu videoyu da gelmişken çekelim kafasında çektik. Çünkü asıl böyle balayıdır, güzel yerlerdir. Yakında Gideceğiz. Ama izleyeceksiniz. ben ağzımdan kaçıracaktım. Deniz söyleme dedi. O Sürpriz yüzden- bozulmasın. Evet, Çok ama güzel benim olacak. çok söylemek istiyor canım. Tamam sonraki bölümleri heyecanlı sakla. Orada bolca söyleyeceğiz. Çok güzel bir yer burası. Kalkan arkadaşlar aklınızda bulunsun. Gelmişken buraları da mutlaka Akdeniz'de görmenizi öneririm. Devam. Akşam burada da yemek yeriz. Sonra da videonun sonuna doğru da plajlara gideriz. Oraları da gösteririm size. Böyle küçük minik bir yer zaten burası. O yüzden böyle butik yerde gezmek hem çok keyifli hem çok konforlu hem de böyle hiç koştur koştur yapmadan rahat rahat gezebiliyorsun. Şu anda resmen biz de hiç bilmediğimiz sokaklar, ara yerlere giriyoruz. Her yer denize çıkıyor. Orası eyvallah da böyle bak taş mekanların olduğu Antakya evi yazıyor burada mesela. Muhtemelen kiralık bir villa burası. Ya da işte ev. Oo şuraya bak. Daha bak bu mekanlar bile açılmamış Burçin. Bir 2 haftaya buralarda açılmaya başlar. Nereye giderseniz gidin bir şekilde denizi görebiliyorsunuz burada. Dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesi aslında Likyalıların yaşadığı bir coğrafya burası.
Ta düşünün arkadaşlar, Marmaris'ten Olimpos'a kadar bir dünya kent kurmuşlar. Mesela buraya yakın Patara taraflarında da çok güzel antik kentler vardır. Mutlaka görmenizi öneririm ki bildiğim kadarıyla Amerika hukuk sistemi bile Likyalılardan ilham almıştır. Çünkü o eyalet sistemini ta o zamanlar Likyalılar yönetiyormuş. Bu şekilde de Amerikalılar onlardan ilham alarak aslında yönetimlerini kurmuştur. Buraya geldiğinizde nereye gideceksiniz? Gel bak göstereyim. Bunların hepsini yapabiliyorsun. Biz şu an şuradayız, Kalkan'dayız. Buradan bu tarafa doğru bakın Kaputaş plajı ve ileriden Kaş, Finike, Kumluca, şurada Antalya, Kemer, Olimpos tarafları vardır. Oraya kadar gidersiniz ve dünya kadar tekne turu da yaparsınız. ATV'ye de binersiniz. Yürüyüş de yaparsınız. Hepsinin aslında olduğu çok da zengin aktivite anlamında bir yer burası. Şuraya gidelim. Gün batımını izleyerek bir yürüyüş yapalım. Hadi gelin. Vallahi kurban olduğum memleket cennet ya. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Bir tarafta böyle çok güzel villaları arkanıza alıyorsunuz. Koyda böyle sakince dolaşıyorsunuz. Zaten buradan ta nerelere kadar koyları göre göre dolanıyorsunuz. Hava mis. Her şeye rağmen yaşamak güzel dedirtiyor insan buraları gördüğünde. Özlemişim. Ben çok uzun zamandır Türkiye videoları yapmıyordum. Bu sene daha çok yapmak istiyorum. Dediğim gibi aslında bizim planladığımız bir tatil değildi bu. Böyle anlık gelmişken de videosunu da çekelim dedik. Yoksa uzun soluklu bir gezi olacağını bilsem ben size baştan sona Fethiye'sini de, Kaş'ını da, Olimpos'unu da bu bölgenin hepsini ayrı ayrı videolarda yapardım. Ama bu bizim birazcık işte evlilik, düğün vesaire telaşındaki heyecanlı günlerin ardından dinlenme tatilimiz gibi olmaya başladı. Asıl balayında zaten göreceksiniz. Harika bir yere götüreceğim sizleri. Gün batımı keyfi yaparız şimdi buradan. Birazdan şu merkeze gideceğiz. Orada çok güzel restoranlar, barlar, kafeler var. Hemen caminin arkasında, Kalkan'ın merkezinde. Akşamlar da çok güzel oluyor çünkü. Orayı da görmenizi istiyorum. Çok güzel bir akşamüstü oldu. Şimdi karınlarımız da acıkmaya başladı. Güzel bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Hem de böyle Kalkan'ı tepeden böyle izleyerek akşam bir ziyafet çekelim. Bu çocuklar yemek yesin. Giderken de bak burası da bir başka caddesi mesela. Burada da yine trafiğe kapalı görüyorsunuz ve herkes İngiliz. O yüzden birçok fiyat birazcık pound'a endeksidir. O yüzden genelde de bir tık da pahalı olabilir. Mekandan mekana göre değişir. Ama mesela biz geçen esnaf lokantasına gittik. Gayet uygundu. Bu gittiğiniz restorana göre değişiyor çünkü arkadaşlar. Aradığınız her bütçeye göre bir şey bulabiliyorsunuz Kalkan'da. Gideceğimiz restoranın ismi şu. Sade. Böyle çatısında oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Burası bayağı güzeldir. Hadi gelin bakalım. Merhaba. Merhabalar. En üst katına böyle bir 3 katlı bir mekan olduğu için buradan çıkacağız. Bakın böyle çok güzel bir gün batımını izleyerek mekana geldik, restorana. Çatı katında yemeğimizi yiyeceğiz. Restoranın ismi buydu işte, Sade. Bak menüsünü de göstereyim gelmişken size. Yani mezeler falan, humus falan 300 TL'den başlıyor. Başlangıçlar 500 TL civarında. Yemekler de 1000 lira civarında. Tavuğundan, etinden vesaire bir dünyada şey var. Gayet güzel bir yemek yiyeceğiz. Çok güzel değil mi? Huzurlu. Mayıştın mı? Mayıştım. O kadar böyle Biraz yorgunluk da var ya. yorgunluk var, düğün yorgunluğu var. Bir sürü telaşımız var. Plan yorgunluğu var. Bir yandan zihin yoruluyor, bir yandan beden ama olsun. Toparlayacağız. Enerjimiz yerinde. O kadar acıkmıştık ki önden gelen ara sıcakları çekmeyi unutmuşum bile. Böyle güzel bir ben balık söyledim. Burçin de bir fajita söyledi. Buralara geldiğinde balık yiyeceksin daha çok. Tabii de bu mekanın mesela etleri falan da güzeldir. Aklınızda bulunsun. Bugün özelmiş bu somon. Harika. Afiyet olsun. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra size bir de akşam Kalkan sokaklarını göstermek istiyorum dostlar. Yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Eren kardeşim bizden gelenlere %50 daha pahalı yapar mısın? Tabii. Senden ricamız. Tabii. Gelin Eren'i bulursunuz burada. Çok güzeldi. Şimdi burada en çok sevdiğimiz sokakları gezeceğiz. Artık bir de Kalkan'ın akşamını beraber görelim. Öpüyoruz seni.
Kendine iyi bak. Kardeşim. Teşekkürler. Merhaba abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hem herkes selam veriyor. Belediye başkanı gibi hissettim. Şimdi sokaklar böyle daha çok 2 katlı evlerin olduğu, cumbalı görüyorsunuz. Yine çok tatlı yerlerdir. Özellikle burada böyle akşam yürürken en çok insanın sevdiği şey trafiğe kapalı. O yüzden rahat rahat gezebiliyorsun. Baksanıza ne kadar güzel. Kimse kimseye karışmaz. Böyle rahat rahat, sakin sakin gezersiniz. O yüzden diyorum ya, çok keyifli değil mi? Hani yazın yorumlara da ben buranın şu huzurunu çok seviyorum. Şurada bile çok güzel bir böyle Bali'nin havasını hissettiğim bir mekan fark ettim. Baksanıza şuranın güzelliğine. Bu sokak da en güzel sokaklardan bir tanesiydi. Rengarenk mekanları görebildiğiniz yerler. Bak, memleketin güzel yerlerinden bir tanesini aslında izliyorsunuz. Bakın normalde burası da Chocolate diye bir gece kulübü ama şu an sakin dönemindeyiz. Biz nereye gidiyoruz? Uyumaya. Burçin Hanım'ın uykusu geldi çünkü. Gidip yatacağız arkadaşlar. Çünkü yarın çok güzel plajlar görmek istiyoruz. İyi geceler. Günaydınlar. Bakın bir dünkü havaya göstermiştim. Ne yazık ki demiştim. Fırtınalar kopuyordu, rüzgarlar, çığlıklar vardı. Bugün ise pırıl pırıl cam gibi bir Akdeniz'i görüyorsunuz. Karşıda kalıyorduk. Dedik ki artık bugün o ünlü plajların olduğu yere doğru gidelim. Ama şu an gördüğümüz yere de hayran olduk. Burası Kalkan'ın içerisindeki halk plajı. Size dün gösterdiğim yer. Drone'la az önce biraz çekim yaptım. Yani memleketin mavisine, yeşiline, şu plajların rengine gerçekten insan hayran oluyor dostlarım. Burası da Kalkan'ın gözetleme noktası. Bu yoldan şimdi Kaş'a doğru ilerliyor olacağız ve sağımızda da dünyaca ünlü Kaputaş plajını göreceğiz. En güzel şey de bence her insanın bir kere bu yolculuğu yapmasını öneririm. Çünkü dünyada arabayla bence gidebileceğiniz en güzel renkleri görebileceğiniz yerlerden bir tanesini izleteceğim size. Hadi bakalım, heyecanlıyız. Şimdi Kaputaş'a doğru yol alalım. ...1960'larda yani yaklaşık 60 küsür sene önce işte bu şahane yolu yapmışlar. Tek gidiş tek geliş şeklinde Kaş'a kadar gidebiliyorsunuz. En ilginci ne biliyor musunuz? Şu karşıda görmüş olduğunuz bir büyük ada var ya, orası Yunan adası. Meis diye geçiyor. Meis göz demek. Kaş da bizim Kaş, yani Kaş da göz anlamına geliyormuş. Hatta şöyle söyleyeyim, Yunanistan'ın ana karasına en uzak ada orası. Yani aslında şuradan kanoya binsem oraya gidip bir anda bütün Avrupa'ya aslında kapılar açılabiliyor. Böyle de bir durum var. Hani hep derler ya, Yunan adaları çok yakın, dokunsak geçebiliriz diye. İşte en iyi örneklerinden birini Kaş'ta görüyorsunuz. Kaputaş'a geldik. Kaputaş'ta park çok büyük sorundur. O yüzden biz biraz daha sakin dönemde geldiğimiz için böyle park edebildik. Ama yazın neredeyse park edemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Mavinin ve turkuazın her tonunu şimdi birlikte göreceğiz. Bakar mısınız? Yani ekranlarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama canlısı o kadar güzel ki inşallah bir gün sizler de bu yolculuğu yaparsınız. Bana hak vereceksiniz. Arabaları park ettikten sonra böyle merdivenlerin olduğu plajın giriş kısmına kadar yürüyeceğiz. Ya gerçekten bu mavi değil, bu turkuaz işte. Yani turkuaz denince ilk akla gelen yeri görüyorsunuz zaten. Şuranın renk cümbüşü insanı resmen büyülüyor.
Ağzınız açık gezersiniz. Yani kesinlikle bu rotayı arkadaşlar yapın. Özellikle de Eylül-Ekim'de yapın ama. Temmuz-Ağustos değil, yine söylüyorum. Hem çok sıcak oluyor hem çok kalabalık. Hadi bakalım, en güzel kısmına geldik. Ve hanımlar beyler, karşınızda dünyaca ünlü Kaputaş plajı. Bakar mısınız şuraya? Bu renk nasıl olmuş diye merak edebilirsiniz dostlar. Özellikle bu bölgede su altında, denizin altında bir dünya su resmen fışkırıyor tabiri caizse. O yüzden o sular sayesinde bu renk aslında oluşuyormuş. Yer altındaki o akan sular denizle kavuştuğunda bu renk farklılığını görebiliyorsunuz. Bunun benzerlerini Kekova taraflarında da görürsünüz. Kaşı geçtikten sonra orayı da öneririm. Oralar da çok güzeldir. Ama gerçek anlamda insan baktığında sanki bir Maldivler'deymiş hissiyatı da yaşamıyor değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yazın bakalım yorumlarınızı. Çok güzel böyle deniz manzaralarını gördükten sonra biraz da doğayı görelim dedik ve Saklıkent taraflarına geldik. Ama size burayı göstermeyeceğim. Çünkü bu videoyu bitiriyorum. Yakında çok güzel balayı destinasyonlarımız olacak. Onlara gidince sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Memleketimiz güzeldi. Böyle biz de bir kafa tatili yapalım demiştik. Umarım sizlere de güzel bir video olmuştur. Şimdi de bu çocuklar yol üstünde bizim buraların olmazsa olmazı böyle gözlemedir, yufkadır. Tam Akdeniz işi, keyif yapacaklar. Ondan sonra da yollara devam edeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Pehlivan. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız dünya turumdan daha bir dünya videolarımı sizler de izleyebilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.